Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosunda yine beraberiz. Bu kez eğitim videomuzda fotoğraflara, resimlere renk tonlamasını göreceğiz. Hemen başlayalım. Photoshop CC programımızı açalım. Evet arkadaşlar, Photoshop programımız açıldı. Hemen Open diyerek fotoğrafımızı alalım. Fotoğraf background'ının kilidine bir kez tıklayarak kilidini açalım. Ctrl C ile kopyasını alalım. Fotoğrafı Convert to Smart Object yani akıllı nesneye çevirelim. Çünkü yaptığımız düzenlemelerde beğenmediğimiz zaman ya da boyutlarını değiştirmek istediğimiz zaman geri dönüp düzenlememize yardımcı olacaktır. Ardından Filter, Pixelate, Color Halftone diyoruz. Buradaki değerini 8 yapıyorum. Buradaki bütün değerleri aynı bırakıyorum. Buradaki radius'u arttırabilirsiniz. 12, 20, 33, 40, 45 yapabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Ben 8 diyorum ve ok dedikten sonra hemen kanal penceresine gidiyorum. Buradan Blue layer'ını seçiyorum. Fotoğrafın her tarafını seçmek için Ctrl A diyorum. Ctrl C kopyalıyorum. Layers penceresine gidiyorum. Ardından seçimi kaldıracağım. Ctrl D. Yeni bir layer açıp Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buradaki kopyaladığımız layer'ın gözünü kapatıyorum. Ardından üstteki layer'a mask uyguluyorum. B harfine basıyorum. Fırçamızın kısa klavye harfi B. B harfine tıkladıktan sonra mask kutusuna tıklıyorum. Buradaki renk kutularının üstte siyah olmasına dikkat ediyorum. Beyazı siyahla fırçalayacağız ki alttaki görüntü çıksın. Evet. Opacite'liği 56 yapıyorum. Şu şekilde hemen çok fazla değil. Bu şekilde bir arka plan renklendirmesi yapıyorum. Biraz daha opacite'liğini kısalım. Dilersek yazı yazabiliriz. Yazı için T harfine basıyorum. Ekrana bir kez tıklayıp yazımı yazıyorum. Yazıma biraz strong verelim. Çift tıklıyorum ve buradan strong veriyorum. Değeri 1 olsun. Ardından biraz etrafına koyulaştırma yapalım. Fotoğrafın bütün efektlerini kapsayacak yeni bir layer açalım. 4 tuşa tıklayacağız. Shift, Ctrl, Alt, E. Bütün efektleri kapsayan bir yeni layer'ımız çıktı. Çift tıklıyorum. Ardından Stil penceresinden Inner Shadow vereceğiz. Burada istediğimiz rengi verebiliriz. Siyah da olur. Fakat ben biraz koyultmak değil daha renkleri aydınlatmak istiyorum. Renk kutusuna tıklayıp arka plandan bir renk alacağım. Evet, bu renklendirme güzel. Hemen OK diyorum. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Fotoğrafın ilk halini görelim. History kısmına tıklıyoruz. Burada fotoğraf simgesine tıklıyorum. Yukarı çıkıyorum. Fotoğrafın ilk hali. Şöyle büyütelim. Biraz da sola alayım. Fotoğrafın ilk hali. Efekt verilmiş son hali. Evet arkadaşlar, çalışmamız bu kadar. Herhangi soru, görüş ve öneriniz varsa açıklama kısmından benimle paylaşırsanız sevinirim. Yeni eğitim videolarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.